Selamlar. Hiç düşündünüz mü? Telefonunuzu elinize aldığınızda parmağınız neden otomatik olarak hep o bildik uygulamaya gider? İşte bu çok basit görünen hareketin arkasında yatan psikolojiyi gelin hep birlikte deşifre edelim. Aslında bu anı hepimiz her gün yaşıyoruz, değil mi? Hani bilinçli bir karar gibi gelmiyor ama her kaydırmanın, her tıklamanın arkasında aslında bizi dürten temel bir ihtiyaç yatıyor. İşte bu bölümde o anlık seçimlerimizin ardındaki asıl nedeni masaya yatıracağız. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce medya algısı nasıl değişti ona bakacağız. Sonra hangi ihtiyaçlarımızı gidermeye çalıştığımızı konuşacağız. WhatsApp gibi platformları neden kullandığımıza dair bir vaka analizimiz var. Ve en sonunda da bu bilgileri kendi hayatınıza nasıl uygulayabileceğinize dair bir soruyla bitireceğiz. Haydi başlayalım. İlk durağımız kontrolün izleyicide olması. Medya hakkındaki düşüncelerimizi kökünden değiştiren o büyük devrime yakından bakacağız ve direksiyonun aslında kimde olduğunu göreceğiz. Şimdi eskiden şöyle düşünülürdü. Medya, mesajlarını pasif bir kitleye adeta bir şırıngayla enjekte eden çok güçlü bir silah. Hatta buna sihirli mermi kuramı deniyordu. Ama sonra her şeyi değiştiren bir fikir ortaya atıldı. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı. Ve işte bu yeni bakış açısı bizi pasif alıcılar olmaktan çıkarıp direksiyonun başına geçirdi. Artık biz medyayı kendi amaçlarımız için bilinçli olarak seçen aktif kullanıcılarız. Peki madem direksiyona biz geçtik, bizi bu sürücü koltuğuna oturtan teorinin adı ne? Gelin şimdi onunla resmen tanışalım. İşte bakın, ekrandaki bu soru her şeyi değiştiriyor. Medya insanlara ne yapar diye sormak yerine insanlar medyayla ne yapar diye soruyoruz. Bu basit ama o kadar güçlü bir değişim ki odağı medyanın ezici gücünden alıp topu tamamen bize, yani kullanıcının iradesine ve niyetine atıyor. Yani artık kurban değiliz, aktörüz. Medyayı bir amaç için kullanıyoruz. Teorinin resmi tanımı da aslında tam olarak bu. Diyor ki, biz yani kullanıcılar kendi ihtiyaçlarımızı, hedeflerimizi, arzularımızı gidermek için medyayı bir araç gibi seçip kullanıyoruz. Yani ister bilgi arıyor olalım, ister can sıkıntımızı giderelim, istersek de arkadaşlarımızla laflayalım. Her medya tüketiminin altında yatan bir sebep var. Kısacası bu kurama göre yaptığımız seçimler hiç de rastgele değil, aksine son derece bilinçli. Tabii bu fikir öyle bir gecede ortaya çıkmadı. Aslında her şey 1940'larda insanların "Yahu bu millet neden radyo dinliyor?" diye sormasıyla başlıyor. Sonra 50'lerde 60'larda odak yavaş yavaş medyanın gücünden izleyicinin kendi kararlarına doğru kayıyor. Ve takvimler 1974'ü gösterdiğinde Katz ve ekibi tüm bu birikimi toparlayıp bugün bildiğimiz kullanımlar ve doyumlar kuramını ortaya koyuyor. Güzel. Peki ne bu ihtiyaçlar? Yani bizi o ekrana çeken, o uygulamayı açtıran temel motivasyonlar ne? Hadi gelin, şimdi bunlara daha yakından bakalım. Yapılan araştırmalar aslında temelde birkaç ana başlıkta topluyor bu ihtiyaçları. Mesela, sosyal etkileşim, yani arkadaşlarımızla bağ kurmak için oradayız. Bazen bilgi arıyoruz, gündemde ne var ne yok öğrenmek istiyoruz. Bazen de sadece vakit geçirmek, eğlenmek, biraz rahatlamak istiyoruz. Hatta bazen başkaları ne yapıyor diye şöyle bir göz atmak ya da en basitinden bir beğeni alıp o anlık takdir edilme hissini yaşamak için bile uygulamaya açabiliyoruz. Teori tamam da pratikte bu nasıl işliyor? Gelin şimdi bunu çoğumuzun her gün defalarca kullandığı bir platform üzerinden somut bir örnekle görelim. Platformun büyüklüğünü anlamak için şu rakama bir bakın. 1,3 milyar. Bu 2017'deki kullanıcı sayısı. İnanılmaz değil mi? Peki bu kadar çok insanı tek bir uygulamada buluşturan ortak ihtiyaçlar ne olabilir? 2018'de yapılan bir araştırma, özellikle Y kuşağının WhatsApp'ı neden bu kadar çok kullandığını 6 başlıkta özetliyor. Birincisi tabii ki sosyalleşme, arkadaşlarla, gruplarla konuşmak. İkincisi ücretsiz olması. Üçüncüsü pratikliği, yani kullanımının çok basit ve verimli olması. Dördüncüsü multimedya, fotoğraf, video ne istersen yollayabiliyorsun. Ve bu özellikler sayesinde hem iş için, yani profesyonel ihtiyaçlar için hem de eğlence için kullanılıyor. Yani bakın tek bir uygulama aynı anda bir sürü farklı ihtiyacımızı karşılıyor. İşte bu yüzden bu kadar popüler. Şimdi, işin gerçekten ilginçleştiği yere geldik. Tek bir kullanıcı, yani biz, ama birden çok platform. Peki farklı ihtiyaçlar için farklı platformları nasıl seçiyoruz?
Bu tablo durumu harika özetliyor bence. Üniversite öğrencileriyle bir çalışma yapılmış ve sonuçlar çok net. Mesela Facebook'u daha çok sosyalleşmek, arkadaşlarıyla iletişim kurmak ve bilgi toplamak için kullanıyorlar. Twitter'a geldiklerinde amaç değişiyor. Haberlere ulaşmak, kendi fikirlerini söylemek, tam bir bilgi ve ifade platformu. Instagram ise bambaşka bir dünya. Orada amaç eğlenmek, boş zamanı değerlendirmek ve tabii ki o beğenilerle gelen benlik saygısı, o tatmin hissi. Yani aslında biz sadece sosyal medya kullanıyorum demiyoruz. Farkında olmadan her biri belirli bir işi yapmak için seçilmiş bir platform portföyü, bir nevi alet çantası kullanıyoruz. Bilgi almak için başka bir alet, eğlenmek için başka, arkadaşlarla konuşmak için bambaşka bir alet çıkarıyoruz çantamızdan. Ve bu da bizi en önemli soruya getiriyor. Peki ya siz? Şimdi merceği kendimize çevirme zamanı. Size bırakmak istediğim son düşünce de bu aslında. Bir dahaki sefere telefonunuzun kilidini açtığınızda, o parmağınız o tanıdık ikona gitmeden hemen önce bir anlığına kendinize sorun. Ben gerçekten şu anda hangi ihtiyacımı karşılamaya çalışıyorum? Can sıkıntısı mı, bilgi açlığı mı, yoksa sadece birazcık beğenilme, takdir edilme ihtiyacı mı? Bu küçücük soru bile inanın dijital alışkanlıklarımız üzerinde çok daha bilinçli olmamızı sağlayabilir. Bu analize hazırlarken faydalandığımız kaynakları ekranda görüyorsunuz. Medya seçimlerimizin arkasındaki o ilginç dünyayı keşfederken bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Başka bir konuda görüşmek üzere, hoşça kalın.